Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere, kendini Mesih ilan eden biri tarafından 9 ay boyunca kilitli tutulan 14 yaşındaki Elizabeth Smart'ın hikayesinden bahsedeceğim. İyi dinlemeler. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Elizabeth Smart, 3 Kasım 1987'de Utah, Salt Lake City'de dindar bir İsa Mesih Son Gün Azizleri Kilisesi ailesinde dünyaya geldi. Başarılı bir emlak geliştiricisi ve ev hanımının 6 çocukların ikincisi olan Smart, kibar, zeki, utangaç ve itaatkar bir çocuk olarak biliniyordu. En büyük tutkusu, 5 yaşında çalmaya başladığı ve her gün saatlerce çalıştığı arptı. Smart, ortaokula geldiğinde yerel düğünlerde ve cenazelerde arpçı olarak çalması için arandı ve Salt Lake City'deki Capitol Rotunda'da yıllık sonbahar konserine düzenli olarak katıldı. Smart aynı zamanda yetenekli bir binicilik ve uzun mesafe koşucusuydu ve liseye gittiğinde cross yarışlarında rekabet etmek için eğitim alıyordu. Zeki ve çalışkan bir öğrenci olarak tanındığı Brant Intermediate School'a gitti. 4 Haziran 2002'de Smart ve ailesi, okulunda bir yıl sonu ödül törenine katıldı ve burada 14 yaşındaki öğrenci, akademisyenler ve fiziksel uygunluk için çeşitli ödüller kazandı. Ertesi sabah erkenden, gece yarısından yaklaşık bir saat sonra Smart, küçük kız kardeşi Mary Katerina ile paylaştığı yatak odasında ayak sesleri ve yanağına değen soğuk metal hissiyle uyandı. Adamın biri, boynuna bıçak dayadım. Ses çıkarma. Yataktan kalk ve benimle gel, yoksa seni ve aileni öldürürüm diye fısıldadı. Brian David Mitchell adında bir adam olan, Smart'ı evden çıkardı ve onu ormanda saatlerce karısı Wanda Barze'nin beklediği bir kampa götürdü. Mitchell, Immanuel adında bir peygamber olduğuna inandı ve tuhaf bir düğün töreni yaptıktan sonra kendisi de çok eşliydi. Smart'ı karısı ilan etti ve ona tecavüz etti. Daha sonra onunla kendimden daha çok savaşmaya çalıştım, diye ifade verdi. Yetişkin bir adama karşı 14 yaşındaki bir kız o kadar da iyi değil dedi. Mitchell ve Barze, Smart'ı Kaliforniya ve Utah arasında hareket ederken sonraki 9 ay boyunca esir tuttu. Mitchell, Smart'a her gün bazen günde birkaç kez tecavüz etti ve sık sık onu bir ağaca bağlı olarak tuttu. Onu çok miktarda alkol ve uyuşturucu tüketmeye zorladı ve çoğu zaman ona günlerce yemek vermedi, tutsağını açlığın eşiğine getirdi. Bu arada Mitchell, Smart'a tuhaf dini inançlarını aşılamaya ve onu bir peygamber olduğuna ikna etmeye çalıştı. Smart'ın kaçırıldığı gece, küçük kız kardeşi Mary Katerina, karanlıkta kız kardeşini kaçıran kişiyi sessizce gözlemlemeye çalışırken diğer yatakta uyuyor numarası yapmıştı. Yatakta kaldım, diye hatırladı. Korktum. Hiçbir şey yapamadım. Sadece şok oldum, dona kaldım. Birinin yatak odama girip kız kardeşimi aldığını bildiğim için ne yapacağımı bilemedim. Birkaç ay sonra, Mary Katerina aniden, kaçıranın bir zamanlar evlerinde tamirci olarak çalışmış bir adama, kendisine Immanuel diyen bir adama benzediğini fark etti. Polis, Immanuel'in Brian David Mitchell adında bir adam olduğunu keşfetti ve Şubat 2003'te, popüler suç dedektif programı America's Most Wanted bir bölümde onun fotoğrafını yayınladı. 12 Mart 2003'te yoldan geçen biri, Mitchell'li peçeli, peruk ve güneş gözlüğü takan Smart ile yürürken tanıdı. Yetkililer, Mitchell ve karısını tutukladı ve o akşam Smart'ı ailesine geri verdi. Brian David Mitchell aleyhindeki kovuşturma yıllarca uzadı ve mahkemeye çıkmaya akli dengesiyle ilgili sorular karmaşık bir hal aldı. Nihayet, 10 Aralık 2010'da, kaçırılma olayından 8 yıldan fazla bir süre sonra, Salt Lake City'deki bir federal mahkeme salonundaki bir jüri, Mitchell'li bir çocuğu cinsel amaçlarla eyalet sınırlarının ötesine kaçırmaktan ve nakletmekten suçlu buldu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve Brace, suçlardaki rolü nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Smart, ailesine yeniden katıldıktan kısa bir süre sonra nispeten normal bir hayata dönmeyi başardı. Döndükten sadece haftalar sonra, ailesiyle birlikte Mitchell'in onu 9 ay önce götürdüğü kampa yürüyüşe çıktı. Deneyim hakkında kendimi harika hissettim. Muzaffer hissettim dedi. Geçmişte vakit geçirmeye değeceğini düşünmüyorum diye ekledi. Düşündüğüm bir şey değil.
Hikayemi birine yeniden anlatmak istersem yaparım. Ama buna gerek yok. Bunun hakkında pek konuşmam, gerçekten umurumda değil. Smart kısa süre sonra sınıfa döndü ve en sevdiği etkinliklerine devam etti. 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra müzik performansı eğitimi almak için Brigham Young Üniversitesi'ne kaydoldu. Mahkemelerde Mitchell, bir sedyede inlemeler ve bağırmalar arasında, yıllardır ilk kez Smart'la göz göze geldi. Hala başkalarını kontrol edebildiğini göstermek için kötü bir sırıtışlar gösterdi. Soğuk bakışlarına karşılık verdim, asla uzağa bakmadım diye konuştu. Smart, özgürlük için bir plan tasarladığı yer, Mitchell'in Barze ve Smart'ı kış için bir evsizler kampına götürdüğü San Diego'nun dışındaydı. Mitchell'i, Tanrı'nın onların Salt Lake City'ye dönmelerini amaçladığına ikna etti. Smart şimdi Barze'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmak için kamera karşısına geçip korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Utah Adliyesi'nde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı. Smart, kocası bana tecavüz ederken, o yanımda oturmayı tercih etti. Elizabeth Smart, kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu. Bana hiçbir zaman yardımcı olmadı. Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı. Onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor, diye isyan etti. Buna ek olarak, şiddet ve cinsel tacizden kurtulanları ve çocukları kaçırma adına bir aktivist oldu. İlham verici hikayesini Katia Couric ve Oprah Winfrey ile yaptığı röportajlarda anlattı ve sonunda tanınmış bir konuşmacı oldu. Smart ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın hayatta kalanları kaçırmaya ilişkin 2008 el kitabının yazılmasına da yardımcı oldu. Yalnız değilsiniz kaçırılmaya yolculuk. 2009'da Smart, İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi misyonerlik gezisi için Paris'e taşındı. Bu dönem, Mitchell aleyhine tanıklık etmek için Abdiye dönüşüyle kesintiye uğradı. İskoçya doğumlu misyoner arkadaşı Matthew Gilmour ile Paris'te tanıştı. İkili, Şubat 2012'de Hawaii'de evlendi ve birlikte 2 çocuğu oldu. Smart, 2011'de çocukları güçlendirmeyi ve mağdurlar ile aileleri için kaynak ve travma desteği sağlamayı amaçlayan Elizabeth Smart Foundation'ı kurdu. O yıl, kayıp kişiler ve çocuk kaçırma vakalarını haber yapması için ABCNS'e özel muhabir olarak atandı. Ekim 2013'te Smart, kaçırıldığı sırada karşılaştığı korkunç sıkıntıları vurgulayan Benim Hikayem adlı bir anı kitabı yayınladı. Hikaye, onu tutsak edenlerden gördüğü insanlık dışı muameleyi derinlemesine incelese de, Smart kitabı bir tür kapanış olarak yazdı. Associated Press'e insanların şu anda hayatımda mutlu olduğumu bilmesini istiyorum dedi. Geçtiğimiz günlerde Smart, mucizelere her zaman inandım. Ama bugün yaşadığım en büyük mucizenin 19. yıl dönümü diye yazdı. Beni kurtarmaya yardım eden herkese kısaca teşekkür etmek istedim. Benim için dua eden, beni arayan ve yıllar öncesinden, bugüne kadar beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonsuza kadar minnettar kalacağım. Mutluyum. Bugün, kocamı ve en iyi arkadaşımı bulduğum ve çocuklarımın annesi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sözlerine şöyle devam etti. Bir süreliğine bu rüya ulaşılamayacak kadar uzak, hatta tamamen ulaşılmaz geldi. Bu yüzden bugün beni hala arayan ve yazanlara sizin her zaman dualarımda olduğunuzu söylemek istiyorum ve sevdiklerinizin bulunması umudunu kaybetmeyi reddediyorum. Ve kayıplara pes etmeyin, mucizeler oluyor, bulunmayı, kurtarılmayı ve mutluluğu hak ediyorsunuz ve nihayet bu yolda çırpınanlara, kendini hangi noktada bulursan bul, pes etme diyorum. Asla incinmeyi hak etmediniz. İnanılmayı, desteklenmeyi, sevilmeyi ve mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Smart, paylaşımını herkesin bir hikayesi ve zorlukları vardır, yalnız değilsiniz dedi. Çok teşekkür ederek sözleriyle noktaladı. Ve onun trajik hikayesinin mutlu sonla bitmesinin tek nedeni şanslı olup hayatta kalmasıydı. Elizabeth'in zorlukların üstesinden gelme konusundaki inanılmaz ve ilham verici hikayesini dinlediniz. Benim düşüncelerim ise, kim olduğumuzun ne giydiğinizin önemi yok.
İstismara uğrarsanız veya istismar edilirseniz bunların hiçbiri benim ya da sizin hatanız değil ve kendini savunmaya, kendine gelmeye ve güvende kalmak için yapman gerekeni yapma hakkın var. Evet arkadaşlar, mucizelerinde var olduğunu bildiğimiz bir davanın daha sonuna geldik. Sizlerin bu konu hakkında yorumlarınız nelerdir? Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.